Hadi bakalım 3. bölüm gelsin. Bugün neyi merak ediyorsunuz cinsellikle ilgili? Gönderin gelsin. Erkeklerin penis boyu hangi genden gelir? Bak bu çok güzel bir soru. Süper bir soru. Aslında o kadar ilginç bir şey ki ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Dünya ortalamasını önce söyleyeyim. Dünyada penis boyuyla ilgili erkekler penise çok takılıyorlar ya işte. Bir de büyürken de görüyorlar birbirlerini, işte tuvalette görüyorlar, işte birbirlerini değerlendiriyorlar. Bir kadın için cinsellikte penis boyunun hiçbir önemi yok. Fakat ilginçtir. Erkeğin penisinin boyunu belirleyen gen annesinden geçiyor. Çok ilginç değil mi? Erkekliği belirleyen şey biliyorsunuz X, Y kromozomu. X kromozom anneden gelir, Y kromozom babadan gelir ve erkek olur. Testosteronu da salgılatan Y kromozomunun üzerindeki gen bölgesi. Ama bir penisin büyüklüğü, yani sahip olduğumuz penisin büyüklüğünü belirleyen annenizden gelen X geni. Yani kısacası eğer penisinizle ilgili takıntılarınız varsa bunu annenize sorun. Penis boyunun bizim için hiçbir önemi yok. Kadın cinselliğinde hiçbir fonksiyonu yok. Ama penise sahip olanın gerçekten çok büyük bir önemi var. O nedenle de erkekler lütfen ilk geceye acaba penisimin büyüklüğünü beğenecek mi? Acaba kısa mı? Acaba uzun mu? Acabalarla girmeyin. Çünkü penisin boyutunun, uzunluğunun kadın cinselliğinde hiçbir rolü yok. Çünkü vajinanın girişindeki 2-3 santimlik kısım uyarılıyor. Bu kadın için yeterli. Kaldı ki sadece penisle kadını orgazm etmeniz dışında birçok alternatif metot var. Kendinizi penise odaklamayın. Mastürbasyonla, oral seksle, partner basyonla, parmak egzersizleriyle, işte harem ağası diyoruz, muzo tekniği diyoruz, çeşit alternatif metotlar var. Bunlarla eşinizi orgazma ulaştırmanız mümkün. Onun için penise çok büyük anlamlar yüklemeye gerek yok. Penis sadece vajina içine ejekülatı döküp hamile kalmak için önemli. Bu kadın için yeterli. Umarım sizin için faydalı olabilmiştir. Prezervatif fazla azaltır. Vallahi azaltır yani. Azaltmaz desem yalan olur. Her ne kadar bir kadın olarak bunu deneyimlememiş olsam da literatürden ve bilimsel veriler ışığından konuşacağım. Çünkü ben bir bilim insanıyım. Prezervatif yabancı bir madde. Polietileni var, işte kauçuktan üretileni var. Penisin vajina dokusunu hissetmesini, sıcaklığını hissetmesini engelliyor. İster istemez hissiyatı azaltıyor ama bunu biz tedavide kullandığımız durumlar oluyor. İşte erken boşanmada hissiyat azalsın ki hemen boşanmasın diye mesela prezervatifi cinsel ilişkilerde partnere önerebiliyoruz. Hani ne kadar azaltmıyor desek de yalan, gerçekten kadın için de aslında böyle, erkek için de böyle. Erkeğin de vajinanın hissiyatını, vajinayı yeterince hissetmesini engelliyor. Kadının da penisi yeterince hissetmesini engelliyor. Birçok kadın da aslında prezervatiften dolayı kuruluk yaşıyor veya işte alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Aslında korunma metodu olarak önerilmiş olsa da ben uzun vadede kullanılmasını çok tavsiye etmiyorum. Daha güvenli yollara başvurmak gerekiyor. Daha çok hissiyatı arttıracak metotları mutlaka ki hayatınıza adapte edip bulabilirsiniz. Hocam bu internette cinsel isteği artırıcı kadınlar için damlalar falan satılıyor. Gerçek mi hocam? Ya aslında bunların hepsi plasebo etki gösteriyor. Cinsel isteği arttıran birkaç tane ürün var. İşte cinsek gibi, ginkgo biloba gibi, siyah sarımsak gibi. Böyle ürünler var doğru ama kadın cinselliği multifaktöriyel. Öyle damlayla olsaydı bize ne gerek var? Herkes damlasını alır kullanırdı. Çayına 2 damla herkes orgazm olurdu. Cinsel istek problemi çözülürdü ama kadın cinselliği ne yazık ki çok multifaktöriyel. Yani kadının manevi tatmini önemli, kadının kendine ait hissetmesi önemli, partnerini benimsemesi, sevmesi önemli, partnerinin onu arzulaması, şehvet duyması önemli, kadının partnerine saygı duyması önemli, kadının kendi bedenini sevmesi, kendi cinselliğini, kendi erojen bölgelerini, kadının kendini orgazma hak görmesi önemli. Yani hak ettiğini düşünmeyen bile var yani işte kendini suçlayan, işte kapatan. O nedenle de öyle damlayla çözülecek bir şey olsaydı gerçekten de hiç ne güzel olurdu. Damlaları yazar geçerdik. Evet, takviye kullandığımız ürünler var. Bize destek olan işte L-arginin gibi,
ginseng, ginkgo biloba gibi. Ama bunlar böyle motoru çalıştırıyoruz, arabayı şey yapıyoruz. İşte arabada yedek teker gibi bir şey. Hani çok da böyle işimize yarayan şeyler değil. Hani tedavide kullanmıyoruz biz açıkçası. Boşa para harcamayın yani o tarz ürünleri. Hocam peki cinsel kaç yaşına kadar yaşanır? Geri sayım başladı mı yani? Cinsellik 7'den 70'e. Şimdi 7'den 70'e de fazla hatta. İşte tıp fakültesinde okurken işte andropoz dersi, işte erkeklerin menopozu falan filan. Ha diyordum tamam belli bir yaşa kadar testosteron geliyor ondan sonra bitiyor falan tamam mı? Tabii ki meslek hayatımda bunun tam tersine çok örneklerle karşılaştığım için hatta 80 yaşında bir teyze gelmişti vajinal muayeneye. Ay şu dedeyi tepemden al bıktım yoktum yoruldum diyordu. Vajina kurumuş artık tabii canı yanıyor kadının. İyice bitmiş yani. 80 yaşındaki teyzenin 87 yaşında eşi vardı. Artık dedeyi tepemden al dediğine göre siz düşünün. Bu işin bence bitiri yok. Bitmesin de zaten çünkü cinsel enerji gerçekten iyi bir enerji. Erkeklerin penise giden damarları zamanla yaşlanıyorlar. İşte ateroskleroz plakları oluşuyor içinde. Başka hastalıklar oluyor, işte enfeksiyonlar oluyor, diyabet oluyor, hissiyat kaybı oluyor. İster istemez tabii yaşla beraber azalmaya başlıyor. En azından sertleşme sorunları başlıyor istekleri azalmasa bile. Kadınlar şanslı çünkü kadınların cinsel organı klitoris. Yani şimdi bir organ düşünün ki vücutta hiçbir şey görevi yok. Hiçbir görevi yok. Sadece haz için yaratılmış. Ve kadın 90 yaşına da gelse klitoris ona haz vermeye devam ediyor. Ama bizim toplumda şöyle bir olay var. Menopoza girdim, kadınlığım bitti, artık sevişemeyeceğim, artık şöyle olamayacağım. Yani biz vajinamızla her ne kadar sevişiyor gibi algılansak da bizim cinsel organımız aslında kadınların cinsel organı klitoris. O nedenle de hani kadın menopoza girdikten sonra da cinsel hayatı bitmez. 80 yaşına kadar da sürer. Ne yazık toplumsal işte tabular, yetiştirilme tarzı, kadının kendine baktığı durumlar ve çoğu kadın da klitorisi ne yazık ki keşfetmeden hayata gözlerini yumduğu için bunu kullanmadan toprak alıyor. Şimdi 3. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Merak ettiğiniz şeyleri benim ekibim, arkadaşlarım bana yöneltmesi için bu videonun altına yazın. Videoyu beğenin ve beğendikten sonra da arkadaşlarınıza, tabii özel arkadaşlarınıza gönderin, dinlemesini, öğrenmesini istediğiniz kişilere. Kanalımın daha çok kişiye erişmesi için kanalıma abone olun ve merak ettiğiniz her şeyde tekrar görüşmek dileğiyle, 4. videoda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.